Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bir bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca yorum destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Şimdi öncelikle gümüşle bir başlayacağız. Gümüşte bir süredir takip ettiğimiz 22.73-22.44 destek bölgemiz kırılmış durumda. Bu oldukça önemli bir destek bölgesiydi. Hatırlarsanız şu ABC yükselişini tek bir dalga olarak esas aldığımızda %61.8 seviyesinin geçtiği önemli bir destekti. Artık gümüş için şunu söyleyebiliyoruz. Bakın bu ABC yükselişinin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiği bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliyoruz. O nedenle 22.44'ün kırılması sıkıntılı bir süreci bize gösteriyor. Burada tabii şunu hatırlatmam gerekir. 22.84 üstünde kapanışlar tekrar almaya başlarsak burada bir fake kırılım olduğunu söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu kırılımın geldiği muma baktığımızda satıcıların burada oldukça güçlendiğini görebiliyoruz. 22.84 üstü stoplu açığa satış yapılabilecek bir süreç içerisindeyiz. Burada gene birbirine çok yakın iki bölge var. Bakın geçmişte şu yatay bandın desteği olarak çalışan 22.40-22.11 destek bölgesi var. Bunun hemen altında da 22-21-80 destek bölgesi takip edilecek. Burada şöyle bir durum gerçekleşmiş bakın geçmişte. Öncelikle geliyor bu geçmişin desteğini direnç olarak çalıştırıyor. Daha sonra bir geri çekilme. Güç topladıktan sonra gelip bu direnci kırabiliyor. Sonrasında da bakın şu kırılım sonrasında gelip tekrar bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp yükselişine geçiyor. Buna likitte tuzağı denir. Şu geçmişteki yatay bandın desteğini takip edenlerin stoplatıldığı bir süreç yaşanmış. Dolayısıyla burada da gene aşağıda 22-21-81 çok daha kritik önemli bir destek bölgesi olacaktır. Ancak yukarıda 22-44 yani %61.8 seviyesinin geçtiği bölge kırıldıktan sonra bizim esas beklentimiz şu bir önceki dibe kadar bu satışların devam etmesi olacak. 20.84-20.68 bölgesi. Ancak tekrarlıyorum burada 22.84 üstüne geçecek olursa gene bir fake kırılım süreci yaşanmış olur. Stoplarımız oldukça önemli olacak bu süreçte. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altın gene güçlü durmaya çalışıyor. Her ne kadar geçtiğimiz hafta bir fake kırılım gene altında takip etmiş olsak da gümüşün katılmadığı, desteklemediği kırılımın geri dönüşünü yaşadık. Fakat şu an için gene gümüşe katılamadığı bir süreci takip ediyoruz. Burada 2016-2009 bizim için önemli bir destek bölgesiydi. Fakat sonrasında gelen şu fake kırılımın artık dip bölgesi önemli olacak. Bu da 2002'den geçiyor. Fakat burada tabii 2000 psikolojik de bir destek bölgesi. Eğer gümüşün satışları devam edecek olursa, gümüşte bir fake hareket yaşamıyorsak, bir likitte tuzağa atılmıyorsa şu an bu 2000 dolar desteğinin çok sert kırıldığını görebiliriz altında. Dolayısıyla altın yatırımcısının gene her zaman söylediğim gibi gümüşü yakından takip etmesi gereken süreçler yaşanıyor. Burada gümüşte gelecek kırılımlar altının da yönünü daha netleştirecektir. Bunun için de aslında altın gümüş rasyosunu takip ediyoruz. Altın gümüş rasyosunda da oldukça önemli bir direnç bölgesine geldik. Bakın 2023 Mart ayında oluşan bir tepe bölgemiz vardı. Şu an için buraya ulaştık. 91.87-91.24 bölgesi. Burada tabii şöyle yorumlar göreceksiniz. Bakın burada bir çanak formasyonunun oluşma ihtimali var. Dolayısıyla 91.87 geçilecek olursa şu yükseklik kadar bir yükseliş beklenebilir. Kimisi diyecektir ki bu çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna dönüşebilir. Ancak bir başka teknik analist olduğunu zanneden arkadaşlar burada da bir çift tepede görebilecekler. Dolayısıyla burada algıda seçicilik olacaktır. Pozisyonlarına göre yatırımcılar, traderlar size formasyonlar anlatabilirler. Bunlara çok takılmamanızı tavsiye ederim. Sonuçta kahve falı bakar gibi grafiklerde oluşan şekillere bakarak işlemlere yön vermek sağlıklı olmuyor. Bizim için yukarıda 91.87 geçilecek olursa altın ve gümüşte satışların devamını bekleriz. Bu direnç çalışıp burada aşağıda desteklerin kırıldığı bir süreç takip edilecek olursa bunun için de öncelikle 89.76 altına tekrar dönüyor muyuz? Bunu takip
takip edeceğiz. Hatta bu 89.76'yı 88.50'lere kadar uzatabiliriz. Risk algınıza göre buradaki bu seviyeleri sizin belirlemeniz gerekiyor. Bu destek bölgelerinin kırılması durumunda bu direncin çalıştığını ve piyasanın satışa döndüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla altın ve gümüşte bir yükseliş sürecinin başlayabileceğini düşünürüz. Yukarıda da 91.87 kırılıp üstüne yerleşecek olursa bunun için de şartımız neydi? Bu kırılan direnç bölgesinin destek olarak çalışmasıydı. Bu takdirde de yükselişlerin burada altın gümüş rasyosunda yükselişlerin devamı beklenir. Dolayısıyla altın ve gümüşte desteklerin kırıldığı, altının 2000 dolarların altına sarktığı, gümüşün 21 dolarların altına yerleştiği bir süreç takip edilir. Burada artık bu kırılımları takip ederek yakın stoplar oluşturarak işlemlerinize yön verebileceğimiz bir süreç. Rasyo içinde yukarıda 91.87 direnç, aşağıda 88.50 destek bölgesi olarak takip edilmeli. Bu bölgenin kırılımına göre altın ve gümüşte yönünü netleştirecektir. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.